kadın erkek olmak arasındaki farklılıklar üzerine bir şeyler soracağız sana. Senin fikrini merak ediyoruz. Geçenlerde benim canım karpuz çekti ve ben eşime dedim ki Emin biliyor musun benim canım çok karpuz çekti. Ondan. Ama getir demedim. Sadece o anki hissimi ve duygumu söyledim. O tüm gün dışarıdaydı. Akşam geldiğimde işte karpuz getirmemişti. Bu bizim için kavga sebebi oldu. Peki nasıl bir tepki verdi mesela? Emine sen ne söyledin, o ne söyledi? Ben şöyle getir demedim Sen ki. sitem mi ettin mesela? Geldiğinde hani karpuz getirmediğini gördüğünde sitem mi ettin onu? O da sana bir şey söyledi. Ben dedim ki ben olsaydım bana birisi böyle bir şey söyleseydi eşim olmasına gerek yok. Ben dışarıdan o karpuzu bulup getirirdim bir şekilde. Peki öyle cevap verdin. Evet. Sen ne cevap verdin Emin? Hatırlamaya çalışıyorum. Hiç bilmiyorum. Ama siz benim şeye mi getirdiniz acaba? Şu anda birbirine gelmiştim hissediyorum kendimi. Estağfurullah öyle değiliz ya. Üzerine ilişkisiyle değil ve çok sürpriz oldu. Üzerine düşünseydi bir cevap verin de ben de o anı hatırlamaya çalışıyorum. İkinizin tepkisine göre bilse ona göre cevap ver. Yani şöyle karpuz canı istiyormuş mesela abi çok yakın bu. Sen de gidip alabilir diyorsun yani. Karpuzu halamıyla kırılır da ettim karpuz almam. Bir şey insan kendi yapabilir tabii ki ama o zaman yani evlilik niye var veya niye karşımızdaki insanla da bir şey Ya var? işte o zaman cümleyi şöyle kurabilirim. Benim karpuz canım çekiyorsa eve gelirken çok karpuz al. Yani bu çok daha erkek için çok konforlu bir şey. Çok anlaşılır bir şey. Üzerine çok çünkü o anda gün içerisinde erkek bir şey yapıyor dışarıda. Her ne olursa olsun belki kahve içiyordur o. Ama onun üzerine çok düşünebileceği zaman olduğunu düşünmüyorum mesela. Dışarıda erkek tamamen karısını düşünmüyor. Yani mesela evde bir iş vardır. Bir şeye fokus olmuş ama hanım o anda karpuz istiyordur. Canı karpuz istiyor. Yani karpuz istemiyor aslında. Canı karpuz istiyor. Peki sence sana durduk yere telefonda niye bir insan canım karpuz istiyor? Muhabbetler oluyor. Güzel tabii olabilir haklısın. Hayır, mevsimi değilmiş. O anda canı karpuz çekmiştir falan diye. Evet. Öyle düşünülebilir. Alt metinde de varmış zaten. O yüzden kavga çıktı dedim ki alt metinden gerek yok. Bence erkekleri biraz Açık anlatmak lazım değil mi? çünkü düz düşünen insanlar. Bunu savunmak için de söylemiyorum. Gerçekten Yok zaten. her şey şuysa O yüzden savunmaya gerek yok. kadınlar da kabul etmesi gerekiyor işte. Aslında kadınlar ve sadece erkeklerle alakalı değil, iletişimde hatırlayacaksınız daha önce konuşmuştuk. Genelde bir ifademiz varsa, bir duygumuz varsa, bir isteğimiz, bir itirazımız yani muhalefetimiz de olabilir bu noktada. Bunu açık ve net ifade etmek. Biz ne yaparız? Mesela kadınlarda da ne vardır? Trip atma hadisesi vardır. İşte bir şekilde yüzümden anlasın, değil mi? İşte tavrından anlasın, işte böyle şey ve bu erkekler bundan çokça yorulduklarını söyler. Bir nevi haklılar, şu anlamda haklılar. Hani ben de hiç trip yapmayan bir insan olduğum için söylemiyorum. Ama evet, gerçekten de erkeklerin mantığında daha düz bir mantık var. Daha net anlatılması gerekiyor. Hiç bilmeyene konuşuluyormuş gibi. Benim canım karpuz istedi. Hatta belki marketin adresini de vermek. Yani eve gelirken en yakın alabileceği yeri bile buradan karpuz alır mısın diye ifade edilebilir. Ama senin perspektifine gelecek olursak evet aslında normalde burada zaten bir suçlu aramıyoruz bu arada. Asla böyle bir durum söz konusu değil. Ama normalde ben eşime durduk yere hani hiç başka bir konu değilken işte canım şunu çekti karpuz olur, o yarım gün başka bir şey olur bunu söylemişim. Bu ne demek? Aslında orada da bir alt metin. Çok küçük bir alt metin ama çok derin böyle hani buzdağının görünmeyen kısmı derin analizler yapılması gereken bir alt metin de değil. Çok hafif yani şöyle hani toprağı azıcık eşelesen çıkabilecek bir hazine var orada. Nedir bu? Evet hani biraz fark edip bunu yapabilir miyim? Ama bunu bazen derin mevzularda da yapıyoruz. Yani karpuz işin konu markeri, işin esprisi belki ama daha derin mevzularda yaptığımızda karşımızdaki insana karşı bir beklentimiz var. Beni anlasın. Kimse anlatılmadan anlamaktan sorumlu değil. Yani ona bir şey anlatmamız gerekir ki bizi ondan sonra anlayıp anlamama dair ona bir mesuliyet yükleyelim değil mi? Yani bir hoca bile dersi anlatmadan sınavda öğrencileri bir şeyden sorumlu tutabiliyor mu? Tutamıyor. Önce konuyu anlatıyor. Ama sonra edip bu konuyla ilgili farklı, başka türlü yerlerden sorular sorabiliyor. Alt metinlerini okumalarını isteyebiliyor. Analizlerini yapabiliyor. Cümlenin öğelerini ayır diyebiliyor. Ama önce konuyu anlatması lazım. Ben anlatmadan tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış hesabı değil mi? Bir meramım var, bir isteğim var ya da işte ne bileyim bir sıkıntım var. Bunu işte benim eşim anlamadı. Bir sürü kadının bu konuda şey var. Beni işte eşim hiç anlamıyor.
Bazen gerçekten anlamıyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani hani bu Dinleyemiyor. dinlemiyor hatta. Bu da doğru. O ama bu işin farklı bir boyutu. Biz şu an anlatma kısmındayız. Anlatırken en azından biz anlattık mı? Ben bunu anlattım mı? Değil mi? Dinen bile bir konuyu ben anlatmadan hani mesuliyeti karşı tarafın hani bundan dolayı bir bilgisi olmuyor. Ben onu anlattım, ifade ettim mi? Sonra anlatırken ne yapıyoruz? Bu sefer daha önce anlatmadınız. Belki sen işte karpuz canını çekiyor, şuradan alır mısın diye söyleyeceğin bir cümleden kısıntı yapıyorsun. Ama öbür tarafta değil mi? Kavga ederken, tartışırken ya da sitem ederken, trip atarken 10 tane, 20 tane bununla ilgili cümle söylüyorsun. Ve buna üşenmiyorsun mesela değil mi? Ya da hepimizin yaptığı bir şey. Şimdi bir dakika, buradaki motivasyon şuydu. Bu insanların düşünecek mi beni? Evet, aslında bir test. Değil mi? Ya Ya, çok üzücü. Çok, erkekler için gerçekten çok üzücü. yani şöyle yaparken Ne üzülüyorsun? Yani onun diğeri falan şeylerde Instagram'da ve Facebook hani şeylerde platformlarda çok yapıyorlar ya. Bunun ufak böyle canlandırması. Evet. Nefes. Yani hep erkek acıklı durumda öyle şey. İşte Yok bu mağdur bu kadar gerçekten. tabii ki işte kadın diyor ki canım çok sıkılıyor falan diyor. Evet, evet canım çok sıkılıyor evet. Erkek kendiyle hemen empati yapıyor. Diyor ki benim de canım sıkılıyor. Yani evet canım sıkılıyor. Onunla ilgili ben bir çözüm bulayım. Ama kadının canı sıkıldığını erkek bir çözüm üretmesi gerekiyor. Erkek kendisinin canı sıkıldığında bir çözüm üretecek ama kadının tam bu aynı zamanda tatlı bir durum. Yani kadın istediği işte hanımın düşünmesi, sıkıntısını alması vesaire. Onunla ilgili çözüm üretmesi bu tamam daha yakınlaştırıyor. Daha tatlı bir ilişki oluyor vesaire. Ama her zaman bu performans olmayabilir. Olmuyor. Olmuyor evet haklısın ama şöyle bir şey var. Kadınlar biraz şövalye isterler. Çünkü kadın tek başına da gayet güçlü, hayatını devam ettirebilecek bir varlık. Erkek de öyle değil mi? Erkeğin de başka türlü beklentisi var mesela değil mi? Erkek daha çok şefkat, merhamet, o tarz duygularını, daha naif hallerini, ona insaniyetini hatırlatacak bir unsur olsun diye aslında kadınla evlenmesi, ana figürlerinden bir tanesi, sebeplerinden bir tanesi budur. Kadın için de aslında kendisi evet yapabilir, kendi evinde geçindirebilir, başka şeyler de yapabilir, şunu da yapabilir ama bazen küçük şövalyelikler bekler. Bu nedir? Hani şövalyeyi burada espri olsun diye kullanıyor. Küçük kahramanlıklardır aslında. Evet haklısın. Onun da altında arabası var ya da ayakları var, yürüyebilir, işte parası var cebinde, dili var, işte neyse işte her şeyi yapıp konuşup orada gidip karpuz alabilir, ona kesebilir, yiyebilir, her şey yapabilir. Ama burada istiyor ki eşi bunu yapsın. Yani onun için bir şey yapsın. Ferhat gibi dağları delmesin ya da ne bileyim işte başka bir şeyi belki çok büyük bir şey yapmak zorunda kalmasın. Günümüzün hayatta böyle şeyler yaşamıyoruz zaten değil mi? Hani eski filmlerde görüyoruz ya kız kaçmak zorunda kalıyormuş bilmem ne yapıyormuş falan. Ama şu günümüzün hayatında zaten bu tarz büyük kahramanlıklar yapmamız gereken wow hadiseler yaşamıyoruz. O yani küçük böyle ufak tefek şeyler istiyor. İşte ne bileyim bazen çıkamadığı bir açmazında onu gelip yanında dinleyen ve evet ya ne olacak ya hallederiz ya diyen cesaretlendiren bir ses istiyor. Aslında içinde kendi kendine de hallederiz ya'yı belki tek başına yalnız yaşayan bir insan olsa 2 gün sonra ağlaması geçtiğinde bu telkini yapabilecek. Ama o anda bunu eşinin yapması, eşini onun kahramanı yapıyor.